Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç elinizi değdirmeden çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz çıtır çıtır tam kıvam tam ölçü lokma tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Şerbet için 2 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı su ekleyelim. 1 küçük dilim limonun öncesinde suyunu sıkarak içerisine atalım ve ocağa alalım. Kaynayana dek ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım. Ben çabuk soğumasını istediğim için bir kasenin içerisine aldım. Soğumaya bırakalım. Hamur için yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, çay kaşığının ucu ile 1 fiske tuz, 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı ılık su ekleyip karıştıralım. Üzerine 2 dolu tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 çay kaşığı vanilya ekleyip tekrardan karıştıralım. İlk etapta 1 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyip tekrardan çırpıcı ile karıştıralım. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Azar azar ilave ederek 1 bardak daha un ekledim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Pürüzsüz bir kıvam alana dek iyice karıştıralım. Bakın kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı. Üzerini kapatalım ve yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Lokmalarımızı hiç elimizi değdirmeden buzdolabı poşeti kullanarak dökeceğiz. Kilitli buzdolabı poşetinin fındık büyüklüğünde köşe kısmından keselim ve bir bardağın içerisine yerleştirelim. Mayalanmış olan hamurumuzu açalım. Biraz karıştırarak havasını alalım. Ve poşetin içerisine dolduralım. Öncesinde tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ aldım. Biraz ısıttım. Çok fazla kızdırmayalım. Isıtmamız yeterli. Videoda gördüğünüz gibi makası her defasında yağın içerisine batırarak yaklaşık fındık büyüklüğünde parçalar keselim. Ve gördüğünüz gibi lokmalarımızın şeklini vermek bu kadar kolay. Hiç elimizi değdirmeden tavamız dolana dek hamurlarımızı keselim. Daha sonra kevgirle sürekli karıştırarak nar gibi kızarmasını sağlayalım.
Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Soğuk şerbetin içerisine yağını iyice süzdürerek alalım. Şerbetin içerisinde birkaç tur karıştıralım ve tabağın içerisine süzdürerek alalım. Zaten şerbetini çok kolay bir şekilde içerisine çekiyor. Küçük kızım dayanamadı, gördüğünüz gibi bir tane kürdanla aldı içerisinden. Şerbetleme işlemini yaparken yağın altını kapatalım. Ocak kapalıyken yine üzerine fındık büyüklüğünde hamurlarımızı keselim. Tamamını kestikten sonra ocağın altını açalım ve yine aynı şekilde kızartarak şerbetleyelim. Ve çıtır çıtır lokma tatlılarımız servis için hazır. Sizler de çıtırtısını duydunuz. Çıtır çıtır harika bir lokma oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.